Sana bir şey itiraf etmem gerekiyor. Birkaç ay önce ben de o videoları izledim. Gece yarısı kulaklık takılı, ekranın ışığında. Anunnaki gerçeği gizleniyor. Tabletlerde her şey yazıyor. İnsanlık köle olarak yaratıldı gibi başlıklar arasındaydım. Ve bir şey hissettim. Hem korku, hem heyecan, hem de garip bir tatmin. Sanki herkesin bilmediği bir şeyi ben biliyordum. Sanki gerçekten uyandım. O his sana da tanıdık geldi mi? Sonra aklıma küçük, masum ama yıkıcı bir soru takıldı. Bu tabletin fotoğrafı nerede? Orijinal çeviri nerede? Kim söylüyor bunu ve neye dayanıyor? O soruyu sormak tam 2 yılımı aldı. Ama sorduğumda gördüğüm şey beni sarstı. Ve bugün o soruyu seninle birlikte sormak istiyorum. Çünkü cevap sandığından çok daha ilginç. Önce temelden başlayalım. Çünkü bu hikayede doğru olan şeyler de var, yanlış olan şeyler de ve ikisini birbirinden ayırt etmeden devam etmek mümkün değil. Anunnaki bu kelime gerçekten var, uydurma değil. Yaklaşık M.Ö. 3000 yılına ait Sümer çivi yazılı tabletlerinde geçiyor. Bu tabletler hayali değil. Bugün Londra'da İngiliz Müzesi'nde, Pensilvanya Üniversitesi Müzesi'nde ve bir kısmı bizim için gurur verici bir şekilde İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde fiziksel olarak duruyor. Peki bu tabletlerde ne yazıyor? Sümerce an gök demek, ki yer demek. Anunnaki ise gök tanrısı An'ın çocukları anlamına geliyor. Akademik Sümerolojinin temel referanslarından biri olan Samuel Noah Kramer'in Tarih Sümer'de Başlar kitabı, Anunnaki'yi olasılıkla aslında gök tanrıları olan bir grup, tanrıya verilen genel isim şeklinde tanımlar. Şimdi dur bir dakika, sadece bu kadar. Gök tanrısının çocukları bu Sümer mitolojisinde bir tanrı sınıfı. Uzaylı yok, gezegen yok, uzay gemisi yok ama şu an bile içinde bir ses ama ya tabletlerin geri kalanı diyor değil mi? Anlıyorum, ben de aynı şeyi düşündüm. Oxford Üniversitesi'nin Elektronik Sümer Metinleri Külliyatı projesi bu tabletlerin büyük çoğunluğunu akademik olarak çevirdi ve bu çeviriler internette halka açık ve bedava. O çevirilerde ne mi var? Atrahasis destanında Anunnaki tanrıları kürekle toprak kazan, çalışmaktan bıkmış isyan eden varlıklardır. Tanrılar yorulduğu için bunu tabletten çeviriyorum, Enki'nin önerisiyle kendilerine hizmet etsin diye insanı yarattılar. İnsan tanrıların yükünü taşımak için doğdu cümlesi gerçekten tablette var. Evet, insanın hizmet için yaratıldığı fikri orada yazıyor. Ama bu hizmet Nibiru'dan gelen uzaylıların altın operasyonu değil. Bu Sümer toplumunun kendi varoluşuna verdiği anlam. Tanrıların çalışmak istemediği için yaptığı mitolojik bir tercih. Enuma Elish yaratılış destanında Marduk, Anunnaki tanrılarını gökte 300, yerde 300 olmak üzere iki gruba ayırıyor. Bunlar tapınak inşa eden, düzeni koruyan ve kozmik hiyerarşiyi temsil eden tanrı panteonunun üyeleri ve Nibiru. Evet, bu kelime de tablette var. Chicago Asur sözlüğüne göre Nibiru, geçiş noktası veya kavuşma yıldızı anlamına geliyor. Metinlerin büyük çoğunluğunda Jüpiter'in ya da Marduk tanrısının sıfatı olarak kullanılıyor ve tablette açıkça yazıyor. Nibiru her yıl gözlemleniyordu. Her yıl. 3600 yılda bir gelip geçen bir gezegen değil, her yıl gökyüzünde takip edilen bir cisim. Ben de bunu ilk öğrendiğimde duraksadım. Çünkü her yıl gözlemleniyor cümlesi tüm Nibiru gezegen teorisini tek başına çöpe atıyor. Ve bu bilgi gizli değil. Müze arşivlerinde, akademik makalelerde açıkça var. Ama kimse bize bunu söylememişti. Neden? Şimdi bir an Nibiru'yu, Zecharia Sitchin'i, YouTube'u unutalım ve gerçekten şaşırmanı istediğim bir şeyden bahsedelim. Milattan önce 3500, Anadolu'da insanlar hala göçebe yaşıyor, Mısır'da piramitler henüz yoktu ve Avrupa'da çoğu yerde yazı bile bilinmiyordu. Aynı dönemde Mezopotamya'da, bugünkü Irak topraklarında insanlar şehirler kurmuş, hukuk sistemleri oluşturmuş, matematik hesapları yapıyor, gök cisimlerini takip ediyor ve tüm bunları çivi yazısıyla kile kazıyordu. Bak şu listeye. Sümerler astronomiyi sistematize etti. Gece göğünü takım yıldızlara böldüler ve ay takvimini geliştirdiler. Venüs'ün 8 yılda bir aynı konuma döndüğünü teleskopsuz, bilgisayarsız, sadece gözlem ve dikkatle hesapladılar. Sümerler matematik tarihinin temelini attı. 60 tabanlı sayı sistemi onlardan geliyor. Neden 60 dakika 1 saat? Neden 360 derece tam çember? Çünkü Sümerler bunu M.Ö. 3000 yılında böyle kurdu ve biz bugün hala o sistemi kullanıyoruz. Hammurabi kanunları M.Ö. 1754 yılından kalma. Göze göz, dişe diş sadece bir cümle değil. O dönemde yazılı bir hukuk sisteminin var olduğunun kanıtı. Suçlar sınıflandırılmış, cezalar belirlenmiş ve haklar korunmuş. Gılgameş Destanı, M.Ö. 2100'lere tarihlenen bu metin, insanlığın bilinen en eski yazılı edebi eseri.
İçinde ölüm korkusu var, arkadaşlık var, anlam arayışı var. Nuh tufanının çok öncesinden gelen bir tufan anlatısı var. Ve bunların hiçbirini uzaylılar yazmadı. Meraklı, zeki, derin hisseden insanlar yazdı. Şimdi şunu düşün. Sitchin ve ona dayanan videolar bu medeniyeti ancak uzaylılar kurmuş olabilir diyor. Ama bence bu Sümerlere yapılabilecek en büyük haksızlık. Çünkü bu cümle aslında insanlar kendi başlarına bu kadar zeki olamaz diyor. Ben buna inanmıyorum ve sen de inanmıyorsan bu hikayenin geri kalanı çok daha anlamlı olacak. İlginç olan şu, Sümer'in bu inanılmaz gerçek başarıları uzaylı teorisine en büyük malzemeyi de sağlıyor. Çünkü bu kadar ileri bir uygarlık insanların bu nasıl mümkün demesine yol açıyor ve o nasıl mümkün sorusunun boşluğuna Sitchin uzaylıları yerleştirdi. Boşluğa yerleştirilen her şey gerçekmiş gibi hissettiriyor. Bu sistem böyle çalışıyor. Şimdi sormam gereken soruya geliyorum. Eğer tabletlerde bunlar yazmıyorsa, eğer Nibiru her yıl görünüyorsa, uzaylı yoksa, altın madeni hikayesi orada değilse o zaman bu bilginin tamamı nereden geliyor? Cevap: tek bir adamdan, Zecharia Sitchin. 1920 doğumlu, Bakü'de büyümüş, Londra'da eğitim görmüş, New York'ta yaşamış bir yazar. 1976 yılında 12. Gezegen adlı kitabını yayımladı ve bu kitapta şöyle bir iddiada bulundu. Nibiru adlı 12. bir gezegen var. Bu gezegenden Anunnaki adlı uzaylılar 450 bin yıl önce dünyaya indi. Altın madenciliği için insanı genetik olarak yarattılar ve bu bilginin hepsi Sümer tabletlerinde yazıyor. Kitap inanılmaz sattı. Ardından 12 kitap daha geldi ve hepsi çok sattı. Sitchin dünya turları yaptı, konferanslar verdi, hayranları oldu. 2010 yılında hayatını kaybetti ama teorisi ölmedi. YouTube'da, podcastlerde, belgesellerde yaşamaya devam etti. Peki bu teorinin akademik karşılığı neydi? Sıfır, hiç. Tek bir Sümeroloji uzmanı, tek bir Asiryoloji uzmanı ya da tek bir eski yakın Doğu dilleri akademisyeni Sitchin'in çevirilerini doğru bulmadı. Sadece eleştirmediler, yanlış dediler, doğrudan ve açıkça yanlış. Wisconsin Madison Üniversitesi'nden İbranice ve Antik Sami dilleri doktoru olan Dr. Michael Heiser yıllarca Sitchin'in iddialarını tek tek inceledi. Sonuç net, Sitchin'in uzay gemisi diye çevirdiği kelimelerin Mezopotamyalıların kendi sözcüklerinde, evet kendi sözcükleri var, böyle bir anlamı yok. Doktor Heiser şunu tespit etti. Nibiru, Anunnaki ile hiçbir tablette doğrudan ilişkilendirilmiyor, Nibiru'nun bir gezegen olduğuna dair hiçbir metin yok. Nibiru her yıl gözlemleniyor. Bu bilgi tek başına 3600 yıllık döngü iddiasını çürütüyor. Ve o ünlü Viyana 243 numaralı mühür. Sitchin'e göre Güneş sisteminin 12 gezegenini gösteren uzaylı kanıtı. Gerçek ise şu. O mühür üzerindeki çivi yazısı çevrildi. Ne yazıyor biliyor musun? Sen onun hizmetkarısın. Bir soylunun hizmetkarına yazdığı idari bir not. Yani Viyana 243 numaralı mühür bir Anunnaki uzay haritası değil. Bir efendinin hizmetkarına mesajı. Bunu ilk duyduğumda dur bir dakika diye durdum. Bu mühür yıllardır milyonlarca insanın uzaylı kanıtı diye paylaştığı bir görsel, üzerindeki yazının ne anlama geldiğini kimse sormamış mıydı? Sormuşlar. Akademisyenler 50 yıldır söylüyor. Ama o cevap milyonlarca tık getirmiyor. Hizmetkar notu başlıklı video viral olmuyor. Algoritma seni bu konuda biraz olsun düşündürtüyor mu? Şimdi sana çok dürüst bir şey söylemek istiyorum. Bu videoya bakan insanların bir kısmı şu an içinde şöyle düşünüyor. Tamam, akademisyenler böyle diyor ama ya gerçekten gizlenen bir şey varsa? Bu düşünce çok normal, ben de düşündüm ve bu düşüncenin neden bu kadar güçlü olduğunu anlamak bence bu işin en önemli parçası. Birincisi, Sümerler gerçekten ileri bir medeniyetti. Milattan önce 3000 yılında matematik, astronomi, hukuk, tıp hepsi vardı. Bu gerçek ve bu gerçek insanı çarpıyor. Nasıl mümkün? Sorusu tamamen meşru ama nasıl mümkün? Sorusuna uzaylılar cevabını vermek, Sümerlerin başarısını açıklamak değil, aslında o başarıyı insanlıktan çalmak. İkincisi, tabletlerde gerçekten tufan var. Gerçekten bir insan figürü var. Tanrıların gazabından kaçıyor, bir gemi inşa ediyor. Bu İncil'deki Nuh hikayesinden yüzyıllarca önce yazılmış. Bu benzerlik gerçek ve akademisyenler bunu kabul ediyor. Ama benzerlik ortak bir uzaylı kaynağı değil, insanlığın benzer korkuları benzer hikayelerle anlatmasının sonucu. Tufan korkusu evrensel çünkü tufanlar gerçek. Üçüncüsü, gizlenen gerçek formatı zihinsel olarak bizi kilitleyen bir şey. Şöyle düşün, eğer ben Anunnaki uzaylıydı desem ve sen inanmazsan teorinin bunun için de bir cevabı var. Çünkü bunu bilmeni istemiyorlar. Kafan yıkandı. Bu yapı seni her türlü karşı kanıttan koruyor. Akademisyen mi? Yanlış dedi. Sistemin parçası.
Müze mi? Böyle bir şey yok dedi, gizliyorlar. Bu bir teori değil artık. Bu kapalı bir döngü ve kapalı döngüler çok tehlikeli çünkü içinden çıkmak neredeyse imkansız. Dördüncüsü ve bence en derin nedeni bu hikaye varoluşsal sorulara cevap veriyor. Neden buradayız? Bizi kim yarattı? Tarihin gerçek sırrı ne? Neden hayat bu kadar anlamsız hissettiriyor? Gibi sorulara Anunnaki teorisi sinema kalitesinde nefes kesen bir cevap sunuyor. Biz sadece hayatta kalmaya çalışan sıradan insanlar değiliz. Biz bir kozmik planın parçasıyız. Bizi birileri yaptı, bize bakan var, büyük bir sır var. Bu his inanılmaz güçlü ve ben bunu küçümsemiyorum. Bu soruları sormak insani, bu ihtiyacı duymak insani. Ama o soruların cevabını 1976 yılında yazılmış bir kitapta aramak bu başka bir şey. Şimdi sana bir şey göstermek istiyorum ve bunu yaparken şunu sormanı istiyorum. Gerçek hikaye gerçekten daha mı sıkıcı? Atrahasis destanı. Milattan önce 1700'lere tarihlenen bu tablet insanlığın yaratılışını şöyle anlatıyor. Büyük tanrılar yani Anunnaki küçük tanrılara ağır işler yaptırıyordu. Küçük tanrılar isyan etti. Küreklerini kırdılar, ateş yaktılar ve yeter artık çalışmayacağız dediler. Bunun üzerine bilgelik tanrısı Enki bir çözüm önerdi. İnsanı yaratalım, o taşısın bu yükü. Bir tanrı kurban edildi. Kanı ve kili karıştırıldı ve ilk insan yaratıldı. Şimdi dur. Bu anlatı dini bir metinden çok bir güç sisteminin kendi meşruiyetini inşa etme biçimine benziyor. Sen çalışmak için doğdun, bu kozmik bir düzen, tanrılar böyle istedi. Bu cümleyi bir kral söylüyor olsaydı herkes bunun bir propaganda olduğunu anlardı ama taşa kazınca antik gerçek oluyor. Bu bence tabletlerin en derin ve en sarsıcı boyutu. Uzaylı yok. Ama insanlığın binlerce yıldır nasıl yönetildiğinin hikayesi var. Gılgameş destanında başlı başına bir dönüşüm hikayesi. Gılgameş başta zalim, güçlü, kibirli bir kral. Vahşi ve doğadan gelen bir insan olan Enkidu ile tanışıyor. İkisi önce düşman, sonra dost, sonra kardeş oluyor. Enkidu ölüyor ve Gılgameş ilk kez ölüm korkusuyla yüzleşiyor. Ölümsüzlük arayışına çıkıyor ve sonunda boş döndü ama döndüğünde şunu anladı. Şehrine bak, duvarlarına bak, yaptığın şeye bak. Bu yeter. Bu milattan önce 2100'de yazılmış ve bu hikaye bugün herhangi bir insan için geçerli çünkü hepimiz bir noktada Gılgameş'iz. Bir şey kaybettik, anlam aradık ve belki de cevap hep oradaydı. Gördün mü? Tabletlerde gerçekten yazanlar, kozmik kölelik, iktidarın kendini meşrulaştırması, ölüm korkusu, anlam arayışı. Bunlar bana çok daha gerçek ve çok daha derin geliyor. Uzaylı gemisi mi? Heyecan verici. Ama 4500 yıl önce bir insanın taşa neden buradayım diye kazıması bu beni gerçekten sarsıyor. Burada biraz duralım ve bir adım geriye çekilelim. Zecharia Sitchin'in kitabı 1976 yılında çıktı. O dönemde internet erişim yoktu. Kitap satıldı, insanlar okudu. Bazıları inandı, bazıları inanmadı. Akademik dünya yanlış dedi ve devam etti. Sonra internet geldi, sonra YouTube geldi, sonra algoritma geldi. Ve algoritma şunu öğrendi. Gizlenen gerçek formatı insanları ekranda tutuyor. Bilim adamları yanılıyor başlıkları tıklanıyor. Onlar bilmiyor ama biz biliyoruz hissi izleme süresini artırıyor. Sitchin'in teorisi öldükten sonra algoritmanın en sevdiği formata dönüştürüldü. Her video aynı yapıda dramatik müzik, karanlık görüntüler, antik kalıntıların drone çekimi, ağır ağır konuşan anlatıcı sesi bunu bilmeni istemiyorlar ve ama işte kanıt. Bu formatın içeriğin doğruluğuyla hiçbir ilgisi yok. Bu format dikkat ekonomisinin en verimli ürünü. Düşün, bir akademisyen Sümer tabletleri üzerine 10 yıl çalışıyor, bir makale yazıyor, hakemli değerlendirme sürecinden geçiyor ve Nibiru her yıl gözlemleniyordu diyerek kanıtlarla açıklıyor. Kaç kişi okuyor? 1000 kişi belki. Başka bir kanal ise Nibiru yaklaşıyor, Anunnaki geri dönüyor başlığını atıyor. Kaç kişi izliyor? 10 milyon. Bu bir adalet sorunu değil. Bu dikkat ekonomisinin doğal sonucu ve içinde bulunduğumuz bu ekonomide doğru olan her zaman ilgi çekici olmak zorunda değil. Peki bu benim suçum mu, senin suçun mu? Hayır. Bu insanın anlam arayan hayvan olmasının kaçınılmaz sonucu ve bu sistemi anlamak içinde daha bilinçli dolaşmak demek. Ama şunu fark etmek önemli. İzlediğimiz her video bize dünya hakkında bir şey öğretmiyor. Bazen sadece bizi bir sonraki videoya götürüyor ve bu iki şey çok farklı. Ve şimdi asıl soruyu sormak istiyorum. Bu videonun en önemli sorusu. Gerçek Anunnaki hikayesi yani tabletlerde gerçekte yazılanlar gerçekten daha mı sıkıcı? Bir düşün. 4500 yıl önce bir Sümer yazıcısı kile oturdu, elindeki kamışı çamura bastırdı ve şunu yazdı. Tanrılar yoruldu, çalışmak istemediler, bizi yarattılar. Bu cümleyi yazan insan
Kendi hayatını ve kendi toplumunu anlamlandırmaya çalışıyordu. Ben neden sabahtan akşama çalışıyorum? Ben neden bir efendiye hizmet ediyorum? Kozmik düzen bu mu diye sordu ve cevabı şuydu. Evet, tanrılar böyle istedi. Bu çok büyük bir şey. Çünkü bu cümle 4500 yıl önce bir insan tarafından yazıldı ve bugün dünyanın dört bir yanında milyonlarca insan benzer bir his yaşıyor. Ben neden bu kadar çalışıyorum? Bu sistemin içinde ne yapıyorum? Sümer yazıcısı da aynı soruyu sordu. Cevabı farklıydı ama sorusu aynıydı. Nibiru'nun her yıl görülen, takip edilen bir gök cismi olması, Sümerlerin teleskopsuz yaptığı astronomik gözlemlerin ne kadar ileri olduğunu gösteriyor. Hesap makinesi yok, bilgisayar yok, sadece gözlem, sabır ve nesiller boyu aktarılan bilgi var. Gılgameş'in ölümsüzlük arayışından boş dönmesi ama döndüğünde kendi şehrini farklı görmesi, bu bugün herhangi bir insanın yaşayabileceği bir dönüşüm. Bunların hepsi derin, bunların hepsi gerçek ve bence bunlar uzaylı kelimesinden çok daha sarsıcı. Çünkü uzaylı teorisi bize şunu söylüyor. Büyük bir sır var ama sen bilmiyorsun. Bu bizi pasif kılıyor, kurban kılıyor. Gerçek tabletler ise bize şunu söylüyor. İnsanlar binlerce yıldır aynı soruları sordu ve sen de sormaya devam ediyorsun. Bu bizi büyük bir hikayenin parçası kılıyor. Ve şunu ekleyeyim. Sümer'i gerçekten anlamaya çalışmak, tabletlere bakmak, çevirileri okumak ve o insanların dünyasına girmek bir araştırma değil, bir yolculuktur. Anunnaki uzaylıydı teorisi seni o yolculuktan alıkoyuyor. Sana hazır bir cevap veriyor ve artık biliyorsun diyor. Ama gerçekte bilmiyorsun. Çünkü gerçeği hiç görmedin. Tamam, peki ne yapalım? Ben sana her şeye şüpheyle bak demeyeceğim. Bu bir klişe ve tek başına işe yaramıyor. Sana daha somut bir şey, benim de öğrenmem zaman alan kaynağa git prensibini öğretmek istiyorum. Bir video izliyorsun ve orada büyük çarpıcı bir iddia var. O iddia için şu 3 soruyu sor. Birincisi, kim söylüyor? Bir YouTuber mı, bir akademisyen mi, yoksa bir gazeteci mi? Kitap mı yazdı, nerede okudu, ne uzmanlığı var? Zecharia Sitchin üniversitede Sümerce hiç okumadı. Bunu söylemek önemli. Çünkü bu durum iddiasını doğrudan boşa çıkarmaz ama nereye baktığını söyler. İkincisi, orijinal kaynak ne? Eğer tablette yazıyor deniyorsa hangi tablet? Müze numarası var mı? Çeviriyi kim yaptı? Viyana 243 numaralı mühürde uzay haritası görmek için Sitchin olman gerekiyor. O mühürdeki yazıyı okuyan herkes hizmetkar notu diyor. Üçüncüsü, karşı argümanlar ne söylüyor? Her iddianın bir karşı tarafı var. O tarafı da dinle ve değerlendirmeyi kendin yap. Doktor Michael Heiser yıllarca Sitchin'in çevirileri yanlış dedi ve kanıtlarını açıkladı. Bu bilgi ücretsiz olarak internette var. Hatta Türkçe altyazısı bile mevcut. Bu üç soruyu sormak seni bir bilim insanı yapmaz ama seni daha zor kandırılır yapar. Ve şunu söyleyeyim. Bunu öğrenmek beni daha az heyecanlı yapmadı. Aksine daha doğru şeyleri heyecanlanmaya başladım. Sümer'i gerçekten araştırmak, gerçekten müze arşivlerine bakmak, bu bir YouTube videosundan çok daha derin bir his. Burada şunu da itiraf etmeliyim. Bu videoyu izlerken içinde bir ses ama ya gerçekten bir şeyler gizleniyorsa diyebilir. Bu düşünce geldiğinde dur ve şunu sor. Bu düşünce beni daha fazla araştırmaya mı götürüyor yoksa araştırmayı durdurmaya mı? Eğer zaten gizliyorlar, aramak faydasız diyorsa bu bir uyarı işaretidir. Gerçek merak seni kapatmaz. Gerçek merak seni açar. Şimdi bu videonun başına dön. Bir gece yarısı, kulaklık takılı, ekranın ışığında Anunnaki videolarını izleyen o insan neyi arıyordu gerçekten? Bence şunu arıyordu. Anlam, büyüklük ve kendisinin bu koca tarihin içinde bir yeri olduğu hissi. Ben sıradan değilim, dünya sandığımdan daha büyük. Bir sır var ve ben onu öğreniyorum. Bu ihtiyaç gerçek, bu ihtiyaç insani ve bu ihtiyaç çok değerli. Ve ben şunu söylemek istiyorum. Bu ihtiyacı karşılamak için 1976 yılında yazılmış bir kurgu kitabına ihtiyacın yok. Çünkü gerçek Sümer tabletleri M.Ö. 2100 yılında yazılmış Gılgameş ve 4500 yıl önce taşa kazınmış yaratılış hikayeleri zaten büyük. Bunlar zaten seni bu tarihin içine dahil ediyor. Sümer yazıcısı da senin gibi anlam arıyordu. Gılgameş de senin gibi ölüm korkusuyla boğuşuyordu ve Atrahasis'teki Anunnaki tanrıları da çalışmaktan bıkıp isyan etti, tıpkı pazar sabahı alarm çaldığında hissettiğin gibi. Asıl büyük soru Anunnaki uzaylı mıydı? Değil. Asıl büyük soru şu. Bu kadar eski bir insanın taşa kazıdığı sorular bugün hala bu kadar tanıdık geliyorsa bu ne anlama geliyor? Bence bu uzaylıdan çok daha derin bir gizem ve bu gizemi keşfetmek için hiç kimse sana izin vermek zorunda değil. Tabletler müzelerde, çeviriler internette, Oxford Üniversitesi'nin Elektronik Sümer Metinleri Külliyatı projesi bedava, Samuel Noah Kramer'in kitapları Türkçe ve Doktor Michael Heiser YouTube üzerinde.
Sen bugün istersen gerçek tableti okuyabilirsin ve o tabletin sana söyleyeceği şey hiçbir YouTube videosunu söyleyemeyeceği kadar güçlü. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.